Merhabalar, Şirin'in örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şirin'in örgü modellerinden ve yeleğimin ikinci videosunda selam olsun sizlere diyorum. Evet, ikinci videosunda kol ve beden ayrımını yapacağız. Alt beden modelini çalışacağız sizinle beraber. Şimdi hemen çalışmamıza başlayalım. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Bu arada arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olduktan sonra da zil bildirimini tüm olarak aktif haline getirirseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden haberdar olursunuz. İlmek sayılarını ayırmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Yeleğimizin ilk bölümünde ben yine tekrar vereyim. 37 ilmek bir yaka, şöyle arkadaşlar, 52 ilmek kol bölümü, 69 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, diğer kol yine 52 ilmek ve diğer yakamız 37 ilmek. Bu şekilde. Örgümüzün ön yüzünde 15 haroşa sırası oluşuyor ve daha sonra bir ilik yeri açıyoruz. Arka yüzünden gelirken. Şimdi yine bir sıra haroşa çalışacağız. Hem kol ilmeklerini kapatacağız hem de bir sıra haroşa çalışacağız. Baştaki ilmeğimi bakın örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber haroşa çalışmamıza devam ediyorum. Ben ters ilmeklerle haroşa yapıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu mor ayraca kadar, bakın buraya kadar geliyoruz. Orada kol ilmeklerini kapatıyoruz beraber. Mor ayraca geldim. Burada ilmek saymaya gerek duymuyorum. Daha önce ilmek sayılarını ayarladığımız için kol ilmeklerimizi kapatıyoruz şimdi. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Bakın haroşa olarak kapatıyorum. Şu ilk ters ilmeğimi örüyorum. Bakın iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ters ilmeklerle kapattığım için bir sıra burada haroşa elde etmiş oluyorum. Örerek de kapatabilirsiniz. Tığ ile de kapatabilirsiniz ilmeklerinizi. Sadece nasıl ördüyseniz o şekilde kapatın. Buna dikkat edin arkadaşlar. Örgümüzü hani gevşek ördüysek burayı da gevşek kapatıyoruz. Sıkı ördüysek sıkı ya da normalse elimiz normal. Benim elim normal. Ne çok sıkı ne de çok gevşek arkadaşlar. Ördüğüm şekilde kapatıyorum ki kol ağzında volanlama ya da kasma olmasın diye. Gevşek kapatırsam açar volanlar, sıkı kapatırsam da kasar. Bakın bu şekilde. Böyle. Şu diğer açık mor ayraca kadar ilmekleri kapatıp geliyorum. Lila ayraca kadar geldim arkadaşlar. İlmeklerimi kapattım. Bakın. İpimi burada katın aldım. Onu düzelteyim. Şimdi bu bir ilmek kol ilmeğime ait. Ayracımı çıkarıyorum. Bir ilmek yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bu ilmeğimi de kapatıyorum. Şimdi bakın. Kol ilmeklerini kapattım değil mi? Dilersem direkt bu şekilde gidip dönüşte kol altı ilmeklerini artırabilirim. Ama öyle yapmıyorum ben. Modele de hazırlık olsun diye şöyle döndürüyorum bir yeleği. Burada ilmeklerimi artırıyorum. Bakın. 1 2 3 4
5, 6 ilmek artırıyorum bir kol altında. Daha sonra tabii ki modele ilmek sayılarımı tamamlamak için eksikse aralardan artıracağım. Fazla ise aralardan eksilteceğim. Kol altında 6 ilmek artırmak istiyorum. Kol altı rahat olsun diye. Şimdi bakın şurada bir ip uzantısı oluyor gördüğünüz gibi. Bunu önlemek için şöyle şuradan bakın. 2 kat alttan tığımı taktım, pardon, şişimi taktım. Bakın bu 2 kat ilmeğim, bu da normal yeleğin ön yakadaki ilmeğim. Üçünü birden aldım, bir ilmeğimi tekrar tamamladım. Şöyle. Şuradan da bir ilmek örüyorum. Orada bir açıklık olmasın diye. Bunu da daha yeni keşfettim arkadaşlar. Daha önce buradaki bir ilmeği örmüyordum. Şimdi dönmüş olduğum ilmeğimi örmüyorum. Buradaki bir ilmeğimi tabii ki düz örüyorum. Yalnız kol altındaki ilmeklerimi, 6 ilmeğimi ters ilmekle. Kol altı tok dursun diye bakın ters ilmekle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu 6 ilmeğimi ters ilmeklerle ördüm. Yeleğin arkası sırt bölümünde ters ilmeklerle devam ediyorum. Dört diş haroşa dişi örgünün ön yüzünden bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kol altı ilmeklerini artırdık. Gayet de düzgün ve güzel oldu. Kol altı da rahat olacak. Çocuklarımız da bir rahatsızlık vermeyecek giydiği zaman. Şimdi bu kolda yaptığım işlemi diğer kolda da yapıyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü haroşa ilmeklerle örüyorum. Bu lila ayraca kadar geliyorum. Kol ilmeklerini kapatıyorum. Tekrar dönüyorum. Şu şekilde 6 ilmek artırıyorum. O ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bu kolda da aynı işlemi yaptım. İlmek sayılarımı hemen size veriyorum. Şimdi toplamda kaç ilmek elde etmiştim? Şöyle bir bakalım. Şimdi 37 ilmek bir ön yakaydı biliyorsunuz. Kol ilmeklerini çıkardım. 69 ilmek arka, diğer ön yaka 37 ilmek. Toplamda elimde 143 ilmeğim oluşmuştu. 6 ilmek bir kol altından artırdım. 6 ilmek de bir kol altından artırdım. Artı 12 oldu. Artı 12'yi de koyduğumuz zaman 155 ilmeğimiz elde etmiş olduk. Şimdi benim bu yelekte modelimi tamamlamak için 156 ilmeğe ihtiyacım var. O bir ilmeği de şöyle arkadan bir yerden hemen ayarlarım arkadaşlar, örgünün arka tarafından gelirken. Şimdi modeldeki ilmek sayılarımız 12 artı 12 artı 12 şeklinde gidecek. Yalnız şu 3, 6, 7. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bir ilmek düz ilmek olacak. Artı 2 ilmek de bunun için olacak. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgümün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Kol altımız da bu şekilde gayet güzel ve muntazam oldu arkadaşlar. Modele de bir hazırlık oldu. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters ördüm. Geldim arkadaşlar.
Bakın bu şekilde. Kol altı da gayet güzel oldu. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden yeleğimizin alt beden modelini çalışacağız. Arka taraftan gelirken de söylediğim gibi şu arkalardan bir yerden bir ilmek artırdım. Bir ilmeğe ihtiyacımız vardı. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu şekilde. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek ördüm. Şimdi bir ilmek düz. Artı 2 ilmek demiştim. Modelden hariç. Kenarda hep bir ilmeğimiz önden düz gidecek demiştim. Bir doladım. Bakın bir artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bakın şu 2 ilmeğimin yönü ters geldi. Onu düzelttim. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Eksilttim. Burada 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Ama birer ilmekte eksilttik. 11 ilmeğimiz. Bakın şu artırdım. Şuradan bir de buradan artırdım. Tekrar 11 ilmeği tamamladım. Şimdi 2 ilmek ters. Bu bir ilmeğimle ne yaptık? Buradaki bir modeli tamamladık. 12 ilmek oldu. Bir ilmek daha ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım, bakın. Artırdım, eksilttim. 7 ilmek düz ördüm. Eksilttim. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın düz olarak eksilttim. Düz ilmeklerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Tersi düzelttim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek ters. 1, 2. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz ilmeğimi 7 ilmek tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek ters ördüm. Şöyle bakın. Şu 2 ilmek ters ilmeğimle beraber. Burası 12 ilmek bir model. 12 bir model. Ara modelle ana modelimiz 12 artı 12 şeklinde gidiyor. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundaki bir modeli de tekrar beraber çalışalım. Evet, son modele geldim. Bakın burada 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir artırdım. Şu 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bir artırdım dolayarak 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir artırdım. Bakın 3, 6, 7, 8 ilmek kaldı. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu haroşanın dibinden hep örgünün ön yüzünden düz gidecek. Daha sonra ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalışıyorum. Örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Modelde bir sıra çalıştık. Örgümün arka yüzü ikinci sıra. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri
ters örüyorum. Modelimizin de kolaylığı bu şekilde arkadaşlar. Bu yeleğimizin baştan sona örgünün arka tarafından tüm ilmekleri ters örüyoruz. Çok büyük kolaylık bu da. Yani arka taraftan da farklı bir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Örgümün arka tarafından ördüm. Ters ilmeklerle sıra sonuna kadar geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 2 sırayı tamamladık. Ön yüzünde 3. sıradayız. Çok kolay modelimiz arkadaşlar. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalışıyorum. Bakın 7 ilmeğimi haroşa çalıştım. Haroşa ilmeğimin dibinde bir ilmek hep düz gidecek. Bir ilmeğimi ördüm. İlmeklerim çıktı, hemen takayım. İpimi ön aldım. Bu bir ilmeğimi ters ördüm. Bak. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu kenarda şu ara modelimiz yarım olarak gidecek. 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burası modelin ilk sırasında 9 ilmekti. Şimdi 3. sırada 7 ilmeğe düştü. Bir doladım. 4 ilmek ters. Bakın artırdım yani. 1 2 3 4. Bir doladım. Artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 2 4 5, evet 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burası 7 ilmek oldu toplamda. Bir doladım, artırdım. 4 ilmek ters. Artırmış olduğumuz ajur ilmeklerimizi ters ilmeklerimize katıyoruz arkadaşlar. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. 2 ilmeğin arkadan bakın şişimi taktım. Bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 4 ilmek ters. 1 2 3 ajur ilmeğimizi de ters örüyoruz. 4 bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişim 2 ilmeğin arkadan taktım. Bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde devam ediyorum. Diğer yakadaki şu son modele kadar örelim. Son modeli yine beraber örelim. Son modele geldim. Bakın yakada bu 4 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. Şişimi arkadan takıyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek ters. Evet. Ön patların bu yanındaki ters olan ara modellerimiz yarım gidecek demiştim. Bir ilmek düz. Daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelde 3 sırayı tamamladım. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında farklı bir işlem yok biliyorsunuz arkadaşlar. Tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyor. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Çünkü burada anlatabileceğim hiçbir işlem yok.
4 sıraya tamamladık modeli. Örgünün ön yüzündeyim. Modelimizin yani yeleğimizin modelinin 5. sırasındayım. Artık kendini belli etmeye başladı modelimiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters haroşa yani. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada toplamda 5 düz ilmeğim oluştu. Bir doladım. Bakın ters ilmeklerim 1 2 3 4 5 6. Ajur ilmeklerimi de ters örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. 1 2 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 6 ilmek ters ilmeklerimi örüyorum. Yani haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkasından taktım ilmeklerin. Bir düz ilmeğimi aldım. Burada 5 tane düz ilmeğim oluştu. Bir doladım. 6 ilmek haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine şu haroşa modelimiz yarım gidiyor. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde de bir ilmek düz ilmeği unutmayalım. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibindeki düz ilmeğimi de unutmadım. Bakın 5 sıraya tamamladık modelimizde. Örgünün arka tarafından modelin 6. sırasındayız. Gördüğümüz tüm ilmekleri ters örüp geliyoruz. Farklı bir işlem yok orada. Örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters ördüm. Geldim modelde 6 sırayı tamamladım. Şimdi modelde 7. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ilmek burada haroşa örüyorum. İşte buradaki düz ilmeği örme sebebim, örgümün ön yüzünden hep düz gidiyor ya. Şu ara model var ya, haroşa model. Haroşa modelle ön pat 7 ilmeğimiz karışmasın diye burada bir ilmek düz ilmeğimi gidiyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi şöyle ilmeklerin arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada toplamda 3 tane düz ilmeğim oluştu. Bir doladım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8 ilmek haroşa ilmeklerimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştim. Şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda burada 3 ilmeğim oluştu. Bir doladım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bakın. 1 yani doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek haroşa ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek haroşa ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonundaki yarım modelimizi de çalışmayı unutmuyoruz. Modelde 7. sıradayız. Şimdi
Örgümüzün arka tarafında farklı bir işlem olmadığı için örgünün arka tarafından da tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Modelde 8 sırayı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafından da ördüm geldim. Modelde 8 sırayı tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzünde modelde 9. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra haroşa ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 3 4 4 ilmek haroşa ördüm. Burada 3 ilmeğim kaldı. Bir doladım. Bu 3 ilmeğin hepsini birden içerisinden bir ilmek aldım. Topladım yani bak. Bir doladım. Haroşa ilmekleriyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm. Bir doladım, artırdım. Tekrar haroşa ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek. Bakın. Yeleğimizin modelde 9. sıradayız. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Yine bakın bir doluyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmeğimi aldım, topladım. Bir doladım, artırdım. 8 ilmek haroşa öreceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde daha sonra örgünün arka yüzünden de şöyle göstereyim. Tüm ilmekleri ters örüp gelelim. Modelde 10 sırayı tamamlamış olalım. Yani bir model tamam oluyor. Bir modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Örgümün arka tarafından da tüm ilmekleri ters ördüm, geldim ve bir modeli tamamladım. Şimdi ikinci modeli koyacağız. İlk modeldeki gibi aynı döngü. İşlem tekrarı. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştim. Bakın şöyle şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada 9 tane düz ilmeğimiz oluştu. Bir doladım. 2 ilmek ters. Bakın şu 2 ilmeğimiz ters. Buradaki bir modeli burada da aynısını koyduk. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şöyle 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundaki bir ilmek düz ilmeğimizi de unutmuyoruz. Daha sonra örgünün arka tarafından da gördüğümüz tüm ilmekleri ters örüp gelelim. İkinci modelimizde 2 sırayı tamamlamış olalım arkadaşlar. Çok fazla anlatmaya gerek duymuyorum. İlk modelde ne yaptıysak ikinci modelde de aynısını yapıyoruz. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ördüm, geldim. Modelde 2 sırayı tamamladım. Modelde 3. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk modeldeki gibi uzun uzun anlatmıyorum. Hemen şöyle bir modeli anlatıp geçiyorum. Çünkü modelin mantığını anladık. 7 ilmek haroşa ilmeğimden sonra bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. İpimi ön aldım. Bir ilmek haroşa ters ilmek,
bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Burası toplamda 7 ilmek düz ilmek oluştu. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek haroşayı ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Hep aynı işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci modelde 3. sırayı tamamlıyoruz. 4. sırayı da arkadan tüm ilmekleri ters örüp geliyoruz. Örgümün ön ve arka yüzünden örerek modelde 4 sırayı tamamladım. İlk modelde ne yaptıysak ikinci modelde de aynısını yapıyoruz. Ben 2 model tamamlayıp geliyorum. Sonra yeleğimizin bir genişlik ölçüsünü alalım. Kaç yaş grubuna göre olacak? Öyle bir karar verelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra olmuş örgünün ön yüzünden haroşa diş sıramız 15 sıra olduktan sonra da bir ilik yeri açıyorum. 2 modele tamamladım. Geldim arkadaşlar örgünün ön yüzünden her 15 haroşa sırasından sonra bir ilik yeri açacağım dedim. Evet, ilik yerimizi de açtık. Şimdi yeleğimizin genişlik ölçüsünü alalım. Yeleğimiz 2 yaş için uygun. Çünkü başladığım ilmek o şekildeydi. Yine de şöyle bir genişlik ölçüsünü kol altından alıyorum. Ön patları üst üste geçiriyorum. Bakıyorum 31 santim yeleğimizin genişliği 2 yaş için uygun. Modelimi tamam edeyim arkadaşlar. Etek bölümündeki haroşa kısmını beraber örelim. Kaç model yaptım, kaç ilik yeri açtım, orada net bir bilgi veririm sizlere. Siz örün, ben de örüp geliyorum. Bitişi beraber yapalım. Yeleğin alt beden bölümünü yeterince ördüm. Geldim şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. 8 model ördüm. Dilerseniz şöyle sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8. Son ilik yerinde bakın örgünün arka tarafından gelirken açtım. Tam denk geldi. Video içerisinde demiştim ya etek ucuna nasıl denk gelecek pek kestiremiyorum diye. Örgünün ön yüzünden her 15 haroşa sırasında bir ilik yerini açtım. Yani örgünün ön yüzünden 15 sıra oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açtım. Haroşa sırası olarak bu şekilde çalıştık. Şimdi dilerseniz yeleğimizin etek ucu çalışmasına başlayalım. Arka taraftan ördüm, geldim. Hemen şöyle ön taraftan başlıyoruz. Haroşa çalışacağız arkadaşlar. Son ilik yerimde bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra oldu. Arka taraftan gelirken açtım. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber gördüğüm tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yani ters ilmeklerle haroşa örüyorum. Beş adet de ilik yerimizi açtık. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum haroşa olarak. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi haroşa ördüm. Bir sıra haroşa oluşturdum. Yeleğimizin modelinde de haroşa var biliyorsunuz şu ara modeli de. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Örgümün ön yüzünden
Tüm ilmeklerimi haroşa örerek sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden yine tüm ilmekleri ters örüyoruz haroşa. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmekleri haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafından da tüm ilmekleri ters örerek haroşa sırası oluşturuyorum arkadaşlar. Burada anlatmama gereken daha fazla bir işlem yok. Teknik aynı. İlmekleri örgünün ön ve arka yüzünden ters alarak haroşa sıralarını oluşturuyoruz. Şimdi örgümün ön yüzünden şöyle hemen göstereyim. Bakın şu modelden sonraki haroşamız lastiği oluşturuyor. Örgümün ön yüzünden bu şekilde 5 sıra haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden bakın 5 diş haroşa sırasını oluşturdum. Geldim 1 2 3 4 5. Şimdi örgümüzü kapatıyoruz. Şöyle bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz ilmeklerle kapatıyorum. İpim arkada. Bu şekilde. Bakın hep 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak örgümü kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgüyü kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın. Ve ipim de tam bitti. Şöyle hemen alalım. Şimdi biraz ip mesafesi bırakarak şöyle ipimi kesiyorum. Bakın 1,5 ipimden bu kadar kaldı. Tam yetti. Şimdi bu ipi kaybedelim. Örgüde temiz işlediğimiz iş bu arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle anlatayım size. Bunu es geçmeyeyim. Bakın orada bir sabitledim. Şöyle. Görüyor musunuz? Ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar düğmeleri dikelim. Yeleğimizin genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Düğmeleri dikip geliyor. Düğmelerimi diktim, geldim arkadaşlar. 1,5 ipim de tam yetti. Şimdi düğmem bakın şu şekilde ipler görünüyor ya. Kendi ipiyle diktim. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Biliyorsunuz az bir ipim kalmıştı. Hemen şöyle ne yapıyorum? Şu şekilde bakın ipin katını açıyorum. İğneme takıyorum. Onu 2 kat yapıp düğümlüyorum. Bu şekilde düğmeyi dikiyorum. Siz de aynı renkte ip bulamazsanız düğmenizde hani bu tür düğmelerdense bu şekilde dikebilirsiniz.
Şimdi hemen yeleğimizin genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Şöyle kol altından alıyorum. Tam ilmek artırdığım yerden. 31 santim yeleğimizin genişliği. Hemen boy ölçüsünü de alıyoruz arkadaşlar. Bakın enseden şu oyuntu var ya, oradan alıyorum boy ölçüsünü. ...36,5 santim yeleğimizin boyu olmuş arkadaşlar. Yeleğim 2 yaş için uygun oldu. Yani 2-2,5 yaş için bir yeleğimiz oldu arkadaşlar. Bakın yeleğimizin modeli de bu şekilde, harika bir yelek oldu. Ön tarafı bu şekilde, arka tarafı da bu şekilde. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yeleğimizin ikinci bölümü ve son bölümü de bitti. Sevgiyle kalın arkadaşlar.